Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Türkçe dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Yine çok güzel sorular hazırladım. Bu soruların benzerleri yazınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Her soruda konuyla ilgili küçük küçük açıklamalar da yapacağım. Böylece konu olarak da çalışmış olacağız ve kısa bir tekrar yapacağız. Birinci sorudan hemen başlayalım. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ek diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi birinci cümlede verim sözcüğü var. İkincisinde giyim, diğerinde yerim ve diğerinde seçim var. Şimdi sözcüklerimizin köküne ilk önce bakalım. Verim sözcüğünün kökü, cümleyi şöyle bir okuduğumuzda bu yıl tarladan verim alamadık. Yani vermek. Ve yanına im gelmiş. Verim olmuş. Yani burada sözcüğün anlamı genişlemiş. Yani vermek bir eylemdir biliyorsunuz. İşte tarla ürün verdi örneğin. Ama burada ne olmuş? Verim olmuş. Yani genel bir ifadeye dönüşmüş ve anlamını değiştiren bir yapım eki olmuş. Giyim sektörü hızla gelişiyor. Burada da sözcüğümüzün kökü giymek. Sonra bu giymek eylemi yine aynı şekilde ek alarak anlamı değişmiş. Bir yapım eki gelmiş ve genel bir ifade olmuş. Üçüncü cümleye baktığımızda sınıftaki yerim çok güzel bence. Buradaki yer sözcüğü bir isimdir sevgili öğrenciler. Bir eylem değil ve yerim dediğinde bir iyilik eki. Yani burada kelimenin anlamı değişmiyor. Yer ve benim yerim. Yine aynı anlamda. O yüzden buradaki yapım eki değil. Bir iyilik eki yani ait olma eki. O yüzden farklı olan burası. Diğerini de inceleyelim. Seçim. Buradaki kökümüz seçmek. Ve yine anlamını değiştiren bir yapım eki geliyor. Seçim olarak genel bir ifadeye dönüşüyor. Bir de buradaki sözcükleri ayırt etmenin yani farklı olanı bulmanın bir yolu da şu. Vermek, giymek ve seçmek. Bunlar ilk baştaki kök halindeyken eylem konumundalar. Bakın yer bir eylem konumunda değil, bir isim konumunda. Buradan da ayırt edebilirsiniz. Yani buradaki cevabımız C şıkkı olacak. Çünkü A, B ve D şıkkında yapım eki oluyor. Ama C şıkkındaki yapım eki değil. Dediğim gibi bir iyilik eki yani ait olma eki. Sınıftaki benim yerim yani bana ait olan yer anlamında söylenmiş. Devam edelim şimdi ikinciye geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur? Hani her şeyi kardeş payı yapacaktık. Buradaki cümlede biraz sitem cümlesi bu. Karşısındaki kişiye hani diyor bölüşecektik eşit şekilde kardeş payı yapacaktık ama sen yapmadın gibi bana bir sitemde bulunuyor yani. Bu değil. Bizi kapıdan çevirmesin mi? Burada da bir şaşkınlık var. Kapıdan çevirmişler, bir şaşırmışlar. Keşke bu sınava çok çalışsaydım diyor. İşte burada pişmanlık var. Cevabımız burada C şıkkı oldu. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olmayacak bir iş için boşa çaba sarf etmek, sonuç alınamayacak bir şey için uğraşmak anlamında bir deyim kullanılmıştır? A. Üniversiteyi başka şehirde okumak isteyince babasıyla karşı karşıya gelmişti. Deprem sonrası verilen yardım sözlerinin bini bir para. Yıllardır kar edemediği bir dükkanda akıntıya karşı kürek çekmesine bir anlam veremiyorum. Bakın işte burada var. Yani olmayacak bir iş için uğraşmak, çaba sarf etmek. Yani akıntıya karşı kürek çekmek deyimi bu anlamda. Cevabımız burada C şıkkı olacak. D şıkkında da yok. Kedilerin huysuz hayvanlar olduğunu bilirsen onlarla daha kolay başa çıkarsın. Başa çıkmak deyimi buradaki anlamda değil. 4. Çocuklar baharda havada uçurtma uçurmayı severler cümlesinde hangi sözcük gereksizdir? Hani cümleyi okurken bile insan anlıyor aslında. Buradaki havada sözcüğü gereksiz. Niye? Çünkü çocuklar baharda uçurtma uçurmayı severler demek yeterliydi. Çünkü uçurtma zaten havada uçurulur. O yüzden burada havada demesine gerek yoktu. Bu gereksiz olmuş. Cevabımız C şıkkı oldu. Bu arada 4 tane soru yaptık. Bütün sorular C şıkkı çıktı. Dikkat etmemişim biraz. Neyse olabilir. Diğer soruya bakalım. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Dünya aydınlık olsaydı sanat olmaz. Hiçbir sanatçı gerçekten vazgeçemez. Gerçek bilgi yaparak ve denenerek öğrenilir. Özgürlük kişinin kendi iradesiyle karar vermesidir.
Evet, tanım cümlesi olan yer D şıkkında. Burada özgürlüğün tanımı verilmiş. Özgürlük söylenmiş ve ardından özgürlüğün ne demek olduğu anlatılmış, tanımı verilmiş. C şıkkı da size belki biraz doğru gelmiş gibi olabilir ama C şıkkında şöyle bir şey diyor. Gerçek bilgi, yani gerçek bilgi şu şekilde öğrenilir diyor. Yani gerçek bilginin tanımını yapmamış. Gerçek bilgiyi nasıl öğrenileceği söylenmiş orada. Cevabımız D şıkkı. Altıncı soru, noktalama işaretlerini koyacağız boş yerlere. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere diyor aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Bakalım. Bir giysiyi dikmek için terzilerin yaptığı pek çok iş var. Şimdi bu cümleden sonra normalde biz nokta koyarız değil mi? Devamına bakarız. Ama devamındaki ifadelere baktığımızda buraya nokta konmayacağını anlayabiliriz. Neden? Çünkü devamında şöyle diyor. İşte pek çok iş var. Ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmek. Yani burada terzilerin yaptığı işlere örnekler verilmiş. O zaman ben buraya iki nokta koymam gerekiyor. Çünkü bu cümleden sonra örnekler verildiği için iki nokta koyuyoruz. Devam edelim. Ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmek diyor ve burada duruyor. O zaman daha devamı var anlamında 3 nokta konması gerekir. Yani terzilerin yaptığı işlerden birkaçını yazmış ama başka işler de var anlamında 3 nokta konmalı. Devamında şöyle, bu nedenle terzilere dikiş makinesi, ütü, metre, makas gibi aletler, bakın terzilere verilecek veya gerekli olan aletler söylenmiş. Devamında da buradaki aletlerden başka kumaş, iplik, düğme gibi malzemeler gereklidir. Bakın burada iki çeşit varlık var. Yani birinci gruptakiler terzilerin kullandığı aletler. İkinci gruptakiler ise yapacakları ürünler için gerekli olan malzemeler. O yüzden bu iki grubu birbirinden ayırmak için zaten aralara virgül konmuş. İki grubu birbirinden ayırmak için noktalı virgül koymak gerekiyor. Ve söylendikten sonra en sonunda da ne olması gerekiyor? Şu malzemeler gereklidir dedikten sonra nokta konması gerekiyor. Evet, ne oldu şimdi? 2 nokta üst üste, sonra 3 nokta, noktalı virgül ve nokta. Şöyle bir şıklara baktığımızda evet, doğru cevap burada var. Yani D şıkkını işaretlememiz gerekiyor. İşaretliyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yeni kelime türeten bir ek almıştır? Kitapçı, kitaba, kitabı ve kitapta. Şimdi buradaki kelimenin kökü kitap. Peki hangi şıkta anlam değişmiş? A şıkkında. Normalde kitap dediğimizde aklımıza ne geliyor? Okuduğumuz, işte ders yaptığımız bir araç geliyor değil mi? Ama kitapçı olduğunda o kitabı satan kişi konumuna geçmiş. Anlam değişmiş. Yani cevap A şıkkı. Diğer şıklardaki ekler ise yeni kelime türeten ekler değil. Onlar ismin halleri olan ekler. Nasıl da ismin halleri olanlar? İşte ismin halleri dediğimizde yalın hali, yani hiç ek almamış hali. Yönelme hali, örneğin şu B şıkkında olduğu gibi işte kitaba. Belirtme hali, iyi hal diyoruz, işte kitabı. Bulunma hali, kitapta. Bir yerde bulunma, bir şeyin içinde bulunma. Bir de ayrılma durum hal eki vardı. O da dan. Mesela işte kitaptan ya da odadan, evden, işte bir yerden ayrılma hali. Bu şekilde bunlar da ismin halleri oluyor. Yani yeni kelime türetmiyorlar onlar. A şıkkını işaretledik zaten. Diğerine bakalım. Bir şemsiye tamircisi yazmış olduğu şiirlerini incelemesi için Shakespeare'e gönderdiğinde ünlü yazarın cevabı şu olur. Dostum, siz şemsiye yapın. Hep şemsiye yapın. Sadece şemsiye yapın. Metne göre Shakespeare'in anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Şemsiyeciler şiir yazamazlar. Bunu mu demek istemiş? Şemsiyeci mesleğinin dışında bir iş yapabilir. Bunu mu anlatmak istemiş? Şemsiyecinin şiirleri çok güzeldir mi demek istemiş? Yoksa herkes yetenekli olduğu alanlarda çalışmalıdır mı demek istemiş? Tabii ki cevap D şıkkı. Burada Shakespeare'in demek istediği herkes en iyi yaptığı şeyi, yetenekli olduğu alanda çalışmalıdır demek istemiş. Kitap, kitaplık. Bu sözcükler arasındaki anlam ilişkisine benzer ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yoktur diyor. Şimdi buradaki ilişkiye bir bakalım. Kitap ve kitaplık. Kitapların konulduğu yer. Buradakinin, yani buradaki varlığın konulduğu yer konumunda. A şıkkında tuz ve tuzluk. Evet, bu yukarıdakine benziyor. B şıkkında çöp ve çöplük. Yani çöplerin konulduğu yer yukarıdakine benziyor. Buz ve buzluk. Bu da yukarıdakine benziyor.
Ama insan insanlık. Buradaki ilişki yukarıdakiyle aynı değil. İnsanlık, insanların konulduğu yer o değil yani. O zaman buradaki D şıkkını işaretlememiz lazım. Cevap D şıkkı 10. Melih adam olacak da bana bakacak. Yok ya. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki hangi duyguya yer verilmiştir? Pişmanlık, küçümseme, abartma ve beğenme. Evet, küçümseme var burada. Yani Melih diyor adam olacak da bana bakacak. Yok ya, işte onu küçümsüyor yani. 11. Ekmek yiyebilmek için buğday ekmek gerekir cümlesindeki altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Eş anlamlı, eş sesli, zıt anlamlı ve mecaz. Doğru cevap eş sesli. Bunlar aynı yazılan, aynı harflerle yazılan ama farklı anlamlarda kullanılan sözcük. Birisi ekmek, yediğimiz bir besin. Diğeri de toprağa ekmek. Toprağa buğdayı, tohumları atmak demek yani. Eş sesli olacak. 12'ye bakalım. Yeşermek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Yani mecaz olarak kullanılmış. Fındık dalları yeşerdi. Bahar gelince tarlalar yeşermeye başladı. Elma ağacın dalları daha yeşermedi. Babam iyileşecek diye umutlarımız yeşerdi. İşte siz de fark ettiniz bence. Cevap D şıkkı. Umutlarımız arttı demek istiyor burada. Ama diğerleri bildiğimiz gerçek anlamında. 13. Bana öyle geliyor ki bu yıl çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek. Karlar, yağmurlar kesilmeyecek. Artık bir daha bahar toprağımızı şenlendirmeye cesaret edemeyecek. Hayatla ilgili bu tarz düşünceleri olan bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sevinçli, hayata bağlı, karamsar ve etkin. Doğru cevap karamsar. Buradaki kişi karamsar bir ruh haline sahip. Buradaki cümlelerden bu anlaşılıyor. Devam edelim. Son iki sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Kolay bir soru. Bu mahalleyi çok sevdi ama nedeni yok. Yeni saati çok güzeldi. Burada da yok. Dün sabah okula geç geldi ama sebebini yazmamış. Çok yorulduğundan uyuyakaldı. İşte burada var. Uyuyakalmış ve nedeni çok yorulduğu için. Cevap D şıkkı oldu tabii ki. 15. Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan bir başka noktası da kendini tekrar etmek gibi bir yanının olması. Altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Canını sıkmak, sürekli düşündürmek, çok üzülmek, kararsız bırakmak. Evet, zihnimi kurcalayan yani sürekli düşünmeme neden olan bir nokta var demek istiyor. Cevap tabii ki B şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.